İran'da her şey değişti diyebilirim aşağı yukarı. Yani ekonomi politikalarından, dış politikaya, istihbarat politikalarından, iç politikaya kadar ne varsa her şey değişti diyebilirim İran içerisinde çatışmadan sonra. İsrail taktiksel hedeflerine ulaştı ama stratejik hedeflerine ulaşamadı. Ki bunu bizzat İsrailli elitler söylüyor, güvenlik elitleri söylüyor. Direkt evinizin olduğu hemen yan sokakta bir yerin bombalanması, uçakların tepenize gezmesi İran halkını öfkelendirdi. İslam Cumhuriyeti, Devrim Muhafızları Ordusu'yla eski antik İran'ı böyle bir araya getiren anlatı çok ciddi anlamda. İran'ın öyle bir kimlik yelpazesi var ki çekmecesinde. Yani o an hangi durum ihtiyacı varsa o kimliği çıkartıp çok rahat bir şekilde servis edebiliyor. Yani ister İran'ı, ister Şia kimliği, ister işte etnik konular vesaire istediği gibi çıkartabiliyor. Bu da çekmecesi kimliklerden bir tanesi. Şu an bunu kullanıyor. Ben burada biraz ipi kaptırmış bazı isimlerin şantajla veya zorlamayla bu işi yapmış olabileceklerini düşünüyorum. Hangi füzelerin vurabildiğini bir kere gördü. İsrail'in hava savunma kapasitesi nasıl aşabildiğini gördü. Bunu da sınamış oldu. Dolayısıyla bu füzelere daha çok yatırım yapmaya başladı. Sürekli bir hazırlık var. Yani sanki yarın tekrar savaş başlayacakmışçasına bir hazırlık var askeri kanatta. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam İran-İsrail Savaşı'ndan sonra İran'da neler değişti, neleri gözlemliyorsunuz? İran'da her şey değişti diyebilirim aşağı yukarı. Yani ekonomi politikalarından, dış politikaya, istihbarat politikalarından, iç politikaya kadar ne varsa her şey değişti diyebilirim İran içerisinde çatışmadan sonra. Ama aslında bu değişiklik böyle bir günde olmadı. Zaten bir hazırlık süreci vardı. Özellikle daha önce de konuşmuştuk. Yani İbrahim Reis'inin ölümünden sonra İran'da böyle bir 180 derece hem söylemsel hem de politik anlamda değişiklik başlamıştı. Pezeşkian'la beraber işte Cevat Zarif'le Arakçı dış politikada daha müzakere arayan, işbirliği arayan bir taraftaydı. Buradaki kasıt da şu: uluslararası normların ve hukukun koruyuculuğu altına sığınmak istedi İran. Müzakerelerle ve işte uluslararası hukukun getirdiği güvenlik şemsiyesiyle beraber. Arakçı ekibi, ya dış politika ekibi bunu yürütmeye çalıştı. Diğer taraftan Pezeşkian ise iç politikada hususen iç cepheyi güçlendirecek sosyal politikalar yönünde çok daha fazla ağır basan politikalar yürütmeye başladı. Neredeyse hemen her gün bir sosyal konuyla alakalı bir toplantıdaydı çatışmaya kadar, 12 güne kadar. Pezeşkian sürekli böyle toplantı halindeydi. İşte öğretmenlerin özlük hakkına tutun da işte yapay zeka meselesine kadar bir sürü konuda biz Pezeşkian'ı toplantılarda gördük iç politikada. Ki mümkün mertebe dış politikada konuşmuyordu Pezeşkian bu süreç içerisinde. Sonrası tabii Cevat Zarif'i muhafazakarlar istifaya zorladı ama Arakçı'nın ekibi devam etti bu süreçte. Diğer taraftan askeri kanatta çatışmaya hazırlanıyordu. Özellikle 2025'in başında tatbikatlar gerçekleştirmeye başladı DMO komutanları. İşte hava savunma tatbikatları tabii buradaki en önemli şey. Ve yanlış hatırlamıyorsam 8 Mayıs'ta Devrim Muhafızları Komutanı Selami şey dedi. Yani düşman sürekli bizi vurmakla tehdit ediyor. Ama işte eğer böyle bir şey kalkışsa, böyle bir hataya kalkışırsa cehennemin kapılarını yüzlerine açacağız gibi bir açıklaması olmuştu. Özetle 3 alanda İran zaten çatışmadan önce bir politika dönüşümüne, bir hareketle girişmişti. Dış politikada dediğim gibi uluslararası, tamamen diyaloğa açık, Amerika ile görüşmek isteyen, sürekli olarak özellikle Trump müzakere sürecini başlattığında büyük bir heyecanla ve olumlu bir şekilde bunu karşılayan bir İran dış politika ekibi. Bir taraftan iç politikada sosyoekonomik gerçekleri bir şekilde halletmeye çalışan, işte Komala gibi, işte Belucistan meselesi gibi konuları bir şekilde çözmeye çalışan, hatta ilk Sünni vali atandı o dönemde Belucistan'a. Bu tip ne denir? Reformcu hamleler de gerçekleştiren bir iç politika ekibi ve bunun dışında askeri anlamda çatışma hazırlanan bir dış politika süreci vardı. Sonrasında çatışma olduktan sonra artık bu süreç yekten hızlandı. Başka bir yere doğru evrildi. Yani zaten çok büyük bir komutan kaybı söz konusu oldu askeri alanda. Diğer taraftan istihbarat başarısızlığı yıllardan beri konuşuluyordu. Doğrudan İran içerisinde drone üretim merkezlerinin kurulacak kadar hani körleşmiş olması, istihbaratın gene başka bir yapılanmayı gerektirdiği, şimdi bu konuda çalışmalar yapılıyor. İç politika bağlamda da insanların İsrail hesapladığı gibi, yani çatışmada bunu söylemek lazım. İsrail taktiksel hedeflerine ulaştı ama stratejik hedeflerine ulaşamadı. Ki bunu bizzat İsrailli elitler söylüyor, güvenlik elitleri söylüyor. Açık kaynaklara da düştü bu ifadeler. Stratejik hedefine ulaşamamış olması, halkın İran'dan yana tavır göstermiş olması, yöneticilerin yanında kenetlenmiş olması, tabii siyasi erkin de dikkatinden kaçmadı. Ve buna yönelik daha İraniliği öne çıkartan söylemler geliştirilmeye başlandı. Şu an geldiğimiz noktada istihbarat yeni bir yapılanma söz konusu. Askeri manada yeniden bir toparlanma süreci söz konusu. Askeri doktrinler noktasında gene belli değişikliklere gidildi. Belki gireriz ona da. Ve iç politikada da gene sosyoekonomik meseleleri daha ön plana çıkartan bir söylem, anlatım söz konusu. Ama bence en önemli konulardan bir tanesi de halka de facto olarak, yani bu hicap konusunda falan da bir özgürlük verilmiş durumda. Tamamen halkın yanında biraz daha böyle halkın sesini dinleyen, tabanın sesini dinleyen bir iç politika anlatısı şu an İran'da hakim. Hocam neleri gözlemliyorsunuz bu süreçte? Toplumda ne değişti? Toplumda şu değişti. Bir kere İsrail'e karşı öfke var. En başta bunu söyleyebilirim. Yani tamam bir gerginlik vesaire bugüne kadar hep oldu. İşte suikastlar oldu vesaire falan ama direkt evinizin olduğu hemen yan sokakta bir yerin bombalanması, uçakların tepenize gezmesi İran halkını öfkelendirdi. Bunu çok net söyleyebilirim. Diğer taraftan şimdi sisteme karşı olabilirsiniz. Var olan hükümete karşı olabilirsiniz ama vatanseverlik başka bir konu, bu bir. Bir de bence dışarıdan analizlerin gözden kaçırdığı
çalıştırdığı bir konu. Şia'daki o taklit merci meselesini biraz gözden kaçırdıklarını düşüncesindeyim ben. Yani bunun bağlayıcılığı noktasında özellikle İran'ın muhafazakar cenahı için konuşuyorum. Şehirli kısmına birazdan geleceğim. Ama muhafazakar cenahı için bu taklit mercinin önemi, yani işte Hamene'in önemi bu noktada oldukça önemli ve konsolidasyonu hızlı sağlayan konulardan bir tanesi. İran-Irak Savaşı'da da bu yaşandı. Şehirli taraf için ise taklit merci, inansın inanmasın, yani mevzu o değil. İran duygusu ve İran vatanseverliği çok ön planda olduğundan dolayı hani tamam belki Cumhuriyet İslamiye'ye karşı olabilirsin ama İran konusunda ülkemiz acaba bir Libya mı olacak, Irak mı olacak korkusu, çocuklarımız okuluna güvenle gidip gidemeyecek mi korkusu İran'da bir konsolidasyon yarattı. Zaten şimdi bunun en somut örneklerinden bir tanesi, hatta daha başa alayım. Şimdi Haziran'da çatışma oldu. İşte 20'si ortasında bitti. 24'ü gibi falan bitti hikaye. 5 Temmuz yanlış hatırlamıyorsam Aşura günü akşamı Hamenei ilk kez halk önüne çıktı. Aşura akşamında, yas töreninde. Orada işte Medda yanına çağırdı. Dedi ki ey İran oku diye bir İran-Irak Savaşı'ndaki bir marşı var. Daha doğrusu bir vatansever bir şarkı var. Ve Meddah çıktı. Orada biliyorsunuz Meddahlar işte ağıtlar, mersiyeler söylerler. Bu ey İran marşını ya da işte şarkısını biraz da İslamileştirerek sözlerini şey yaptılar. Orada halkla beraber, o yasa katılan, törene katılanlarla beraber, mateme katılanlarla beraber okudular. Hocam bu şiirden birkaç dize söyleyebilir misiniz? Ya burada tabii benim söyleyeceğim versiyon ile orada söylenen versiyon, yani Hamene'in konuşmasındaki versiyonu biraz oynama var. Ama aşağı yukarı şöyle, yani nakarat kısmı. Bu hatta Cane Meryem'i yanlış hatırlamıyorsam besteleyen Muhammed Nuri'nin şarkısı. İşte ey İran İran, temiz eteğinden yabancının eli uzak dursun. O özü kötü olanın eli uzak dursun tarzında bir şeyi var. Yani bir düşman saldırısı var şarkının temasında ki İran-Irak Savaşı zaten. Onlar defai mukaddes diyorlar malum. Kutsal savunma diyorlar. O düşman ülkeye taarruz ediyor ve sen orada bir kutsal bir savunma veriyorsun. Bu hatta şimdi yeni gazetelerde defai mukaddes 2 gibi şey yapılıyor. Yani ikinci bir kutsal savunma gibi İsrail'in saldırıları bir anlatıya dönüştü artık. O dönemde ölmüş kişilerin de hikayeleri artık, yani İsrail saldırılarının ölenlerin de hikayeleri artık gazetelerde böyle verilmeye, menkıbe şeklinde verilmeye başlandı. Yani orada bir böyle bir ne denir? İran'ın öne çıktığı bir kırılma noktasıydı o. Ne oldu sonrasında? Bir gün sonrasında bütün Tahran'daki işte köprülerde, meydanlarda, Velas Meydanı'nda, işte İnkılap Meydanı'nda falan ey İran oku diye Hamene'nin resimleri asılmaya başlandı. Gazeteler ey İran oku diye, ey İran Behan şeyiyle Hamene'nin böyle selam veren, elini yukarı doğru şey yaptığı bir görselle beraber servis edildi. Sonrasında biz bunu şunu görmeye başladık. İşte İsfahan'da bir heykel açıldı. İran mitolojisiyle alakalı işte Rüstem'in devasa bir heykel açıldı. Gene bence en önemlilerinden bir tanesi tabii bu çatışma döneminde oldu ama Okçu Areş'in heykeli. Venek Meydanı'nda, ki Venek Meydanı Tahran'da önemli bir meydandır. Yani ticaretin döndüğü, aktığı, ulaştırma hatlarının aktarma yaptığı falan bir meydandır. Okçu Areş İran mitolojisinde önemli bir figür. Okçu Areş'in oklarıyla İran'ın füze programını böyle özdeşleştiren anlatı gerçekleşti. Yani hem heykel üzerine hem de görseller üzerinden, işte duvarlara astıkları görseller üzerinden. Yani işte antik çağda Okçu Areş vardı. Şimdi de bizim füze programlarımız var gibi böyle bir hani İslam Cumhuriyeti, yani devrim muhafızları ordusuyla eski antik İran'ı böyle bir araya getiren anlatı çok ciddi anlamda yükseldi. Bunun zirve noktası bence geçtiğimiz aylarda İnkılap Meydanı'na, ki çok sembol, adı üstünde İnkılap Meydanı, İslam devriminin önemli meydanlarından bir tanesi. Tahran Üniversitesi'nin bulunduğu bir yer, Tahran'ın tam göbeğinde bir yer. İmparator Valerian'ın Nakşirüstem'de bu kabartmalar vardır, işte Sasani imparatorlarının mezarlarının bulunduğu yerlerde kabartmalar falan vardır. İşte orada ilk ve tek esir düşmüş Roma İmparatoru, İmparator Valerian'ın 1. Şapur önünde diz çöktüğü bir kabartma vardır. Bu kabartmayı aldılar, İnkılap Meydanı heykel olarak diktiler ve orada da dediler ki İran'ın karşısında tekrar diz çökeceksiniz sloganıyla. Bir yerde işte devrim muhafızları ordusu neferi, bir tarafta da antik İran Sasani askeri neferi, kalkanlarında da şey yazıyor işte İran'a tekrar diz çökeceksiniz gibi görseller falan. Büyük bir kutlamayla açtılar ve bunu direkt İnkılap Meydanı'nın ortasına diktiler. Nasıl ki Roma İmparatoru zamanında işte bizim önümüzde diz çöktü, atımızın önünde eğildi. İşte bazı görsellerde şu da vardı, Netanyahu ve Trump'ı da koymuşlar. Aynı şekilde Netanyahu ve Trump işte Hamene'yle diz çöküyor. Benzer şekilde böyle bir özdeşleştirme yaparak Batı tekrar önümüze diz çökecek anlatısı o dönemde işlenmeye başladı. Bu son dönemde. Yani özetle şunu söyleyeyim. İç politikada tamamen artık biraz daha İraniliği ön plana çıkartan, ideolojik şeyi biraz daha kaydıran bir nokta söz konusu. Çünkü son cümle bu olabilir belki bu konuda. İran'ın öyle bir kimlik yelpazesi var ki çekmecesinde. Yani o an hangi durum ihtiyacı varsa o kimliği çıkartıp çok rahat bir şekilde servis edebiliyor. Yani ister İrani, ister Şia kimliği, ister işte etnik konular vesaire istediği gibi çıkartabiliyor. Bu da çekmecesi kimliklerden bir tanesi. Şu an bunu kullanıyor. Hocam eskiye dönmek derken bu yakın
yakın zamanda işte kendini İran askeri olarak tanımlayan, işte albay, rütbeli personel olarak tanımlayan kişiler eski Şah dönemindeki bayrak açarak işte biz geliyoruz, biz devrim yapacağız, biz darbe yapacağız diye çeşitli meydanlarda ve böyle kapalı Metro alanlar, istasyonunda. evet, metro istasyonunda sizin dediğiniz gibi gösteriler yaptılar. Evet. Ya da sosyal medyada böyle videolar yayınlandı. Bunun arka planında ne var? Bu gerçek mi? Yoksa bunun İran'daki tepkileri ne oldu? Bunu da anlatabilir misiniz? İran'da bunun pek karşılığı olduğunu söyleyemem. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi Erteş'le devrim muhafızları arasında böyle bir ayrışma durumu hep konuşulur. Yani işte Erteş daha böyle hatta şey derler, reformisti, devrim muhafızı daha muhafazakardır gibi böyle kimi yeri doğru, kimi yeri yanlış durum var. Biraz belki arka plan olsun diye Erteş'i devrim muhafızı kökeninden biraz kısaca bahsedeyim. Erteş Şahlık döneminden beri gelen düzenli ordu, devletin ordusu. Devrim muhafızları ise Hümeyni ile birlikte kurulmuş, devrimi korumakla görevli İslam devrim muhafızı ordusu diye geçen ikinci bir ordu. Paralel iki ordu var yani İran'da. Dolayısıyla bu iki ordu arasında işte bir gerilim var, bir ayrışma var söylemi tutsun diye de biraz bir albay bir yarbay yanlış hatırlamıyorsam metro istasyonunda bir bayrak açtılar. Sonrasında yapay zekayla onu çoğalttılar. Sanki başkaları da bu şeyi yapmış gibi, bir akımmış gibi bir durum yaratmaya çalıştılar. Yani ben burada açıkçası biraz bilmiyorum. Yani niyet okumak gibi olmasın ama biliyorsunuz istihbaratta bir Mayıs durumu vardır ya. Bunun C'si zorlamadır. Yani şantajdır. Ben burada biraz ipi kaptırmış bazı isimlerin şantajla veya zorlamayla bu işi yapmış olabileceklerini düşünüyorum bir şey olarak. Şahsi fikrim bu benim. O metrodaki olay için konuşuyorum. Çünkü hani çok böyle bir durum da yaratmadı. İranlılar da böyle hani aldılar, gazetede böyle bir iki satır geçtiler ve konu kapandı. Çok bir şey olmadı. Ama bu ayrışma meselesi çok dillendiriyor. Bunu tabii ki birileri kabartmak ve göz önüne sokmak istiyor. Hocam sosyali, toplumu, devleti konuştuk. Bunun yanında ben sosyal medyada şeyleri görüyorum. Yine İran semalarında uçan füzeler ve OSINT raporlarına yansıyan yeniden o SİHA üretim merkezinin yeniden yapılandığı, vurulan yerlerin yeniden hızlıca tamir edildiği söyleniyor. İran yeni bir savaşı bekliyor mu? Yani siz ne görüyorsunuz sahadan bunları? İsrail ve İran açıklamaları üzerinden. Asker her zaman hazırdır. Yani askeri perspektiften bakıldığında her an hiçbir şey yokken bile her an bir şey olabilir psikolojisiyle hareket etmek gerekir. Dolayısıyla askerler tabii ki her zaman her şeye hazır şekilde bu süreci yürütüyorlar. Sorduğunuz soruya gelince, şimdi İran füzeler meselesinde eğer yani füzeler cevap veremeseydi başka bir tabloyla şu an karşı karşıya olurduk. Yani algı bağlamında konuşuyorum ya da işte devlet onuru bağlamında konuşuyorum. Füzelerin çalıştığını ve İsrail ulaştığını gördükten sonra ve bunu kendi halkına da anlatabildiği noktadan sonra özellikle doktrin değişikliğine gitti İran. Yani hangi füzelerin vurabildiğini bir kere gördü. İsrail'in hava savunma kapasitesi nasıl aşabildiğini gördü. Bunu da sınamış oldu. Dolayısıyla bu füzelere daha çok yatırım yapmaya başladı. Bu balistik füzelere daha fazla yatırım yapmaya başladı. Bu şu demek, bu konuda daha fazla seri üretim yapmak diyebiliriz. Zaten son dönemde işte Netanyahu'nun yeni saldırı planı yapmalıyız, işte İran'ın balistik füze kapasitesi tehdit yaratmaya başladığı hikayesi arkasında bu var. Diğer taraftan doktrin değişikliğine gitti İran askeri anlamda. Söylemsel bazda en azından şunu söyleyebilirim ki burada onu da yaptık, videosunu da yaptık. Bundan sonra hani eğer bir saldırı olursa işi total war'a çekip tamamen hani amiyane tabiri Allah ne verdiyse bütün kapasiteyle yüklenmek üzerine bir caydırıcılık inşa etmek gibi bir şey var. Doktrinsel değişimden bahsediliyor İran bağlamında. Dolayısıyla çok sayıda füze, drone vesaire gerektiriyor. Bu bağlamda İran'ın ciddi yatırımları var. Ama sosyal medyaya düşen o görüntüler hava savunma sistemleriyle alakalı. İran hava savunma sistemlerini yeniden inşa etmeye çalışıyor çatışmadan bu yana haliyle. İşte Baver sistemlerini tekrar aktif etmeye çalışma, işte eksiklerini giderme, nerede 12 günde ne eksik kaldı ve biz ne yapabilirizin üzerine işte yeni denemeler falan. Gazetelerde şöyle bir şey çıkıyor. Mesela şu tarihler arası şu otoyollar kapatılacak diyorlar. Mesela oradan işte çeşitli lojistik transferler vesaireler yapılıyor. Sürekli bir hazırlık var. Yani sanki yarın tekrar savaş başlayacakmışçasına bir hazırlık var askeri kanatta. Ama ben şahsi kanaatimi söyleyeyim. Yani Nisan'da gördüğümü ben şu an görmüyorum doğrusu. Yani açıkçası Amerikan uçak gemilerini sahada görmeden de ben çok böyle büyük bir şey çıkacağını da düşünmüyorum. Ekim sonuna kadar bir şey vardı. İsrail için bir bayramlar sürecinden dolayı bir mobilize olmayan bir halk varlığı vardı. Ne demek istiyorum? İşte Hizbullah saldırısında. Geçen senenin Ekim ayında malum işte tam böyle işte Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot falan bunların hepsinin arka arkaya geldiği bir bayramlar dönemi oluyor İsrail'de. 1-1,5 aylık bir tatiller süreci oluyor. Genelde hava saldırısı yoğun gelecek yani füze saldırısı gelecek olan bir dönemi buna denk getirerek saldırı gerçekleştiriyorlardı. Bu dönem geçti. Böyle bir saldırı yaşanmadı. Çok şükür yaşanmadı. Yani özellikle İran'ın güvenliği, Türkiye'nin güvenliği çok birbiriyle alakalı konular. Yani çok uzak bir ülkeden bahsetmiyoruz günün sonunda. Ve şimdi geldiğimiz noktada açıkçası İsrail'de biraz da tabii ki bu yönde bir istek, irade var. Netanyahu hükümetinin durduğu yer belli ama Amerika'nın şu an öncelikli gündemi olduğunu düşünmüyorum. Belki sene içerisinde, 2026 içerisinde bu iklim değişebilir ama şu an böyle bir iklim yok. Hocam son olarak İran savaş boyunca yalnız bırakıldı diye eleştiriler vardı. Gerek içeriden gerek dışarıdan görünen. Bu konuda İran'ın dış politikada bir değişikliğe gittiğini söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyebilirim. Kesinlikle söyleyebilirim ama burada İran yalnız bırakıldı mı diye bir şeyim var yani bir şerhim var. Yani çünkü zaten
En başta Türkiye, yani ülkemiz bu konudaki tavrını çok net ortaya koydu. Yani çünkü az önce de söyledim, çok uzak coğrafyada bir ülkeden bahsetmiyoruz. Yani birçok ilişkimizin bulunduğu, işte tırlarımızdan tutun enerji koridorlarına, işte yanı başımızda 90 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Birçok şey. Dolayısıyla bizim güvenliğimiz, İran'ın güvenliği birbirine çok örtüşüyor. Keza Rusya'dan da açıklamalar geldi. İşte Çin'den de siyasi destekler vesaire geldi ama şimdi burada yalnız bırakılmaktan kasıt esas tanım bağlamında bu önemli. Yani tabii ki kimse girip de şimdi İran adına savaşma durumu ise mevzu, evet yani yalnız kaldığı söylenebilir. Ama burada İran'ın bugüne kadarki vekil güç güvenlik mimarisini temelini alması, yani vekil güç meselesini güvenlik mimarisinin merkezine oturtması bence stratejik bir hataydı ve İranlar da bunu gördüler. Ne demek istiyorum? Yani devletler yerine devletler içinde kurulmuş küçük gruplar muhatap alınarak kurulmuş bir güvenlik algısını çok da çalışmadığını Aksa Tufan'dan bu yana gördü İran. Dolayısıyla çatışmadan sonra İran dış politikasını yöneten kurmaylar gene aynı şekilde 180 derece bir dönüş yaptılar. İşte Larijani Pakistan ziyareti olsun, işte gene Azerbaycan'a karşı söylemlerin yumuşatılmış olması olsun, Irak'la olan ilişkiler meselesi olsun. Yani işte Türkiye hakeza yepyeni bir sayfa açılıp böyle yapıcı ve olumlu bir gündem izleniyor olması olsun. Ve bütün bunlar oldukça ve Körfez, bunu da söylemek lazım tabii. Körfez'de de ilişkiler oldukça bu 12 günden sonra da bayağı bir diplomasi trafiği oldu. Ve Suudi Arabistan'ın tarafsızlığını koruyarak bir hamle göstermesi gene İranlıların oldukça takdirini kazandı. Yani hoşlarına gitmiş bir konu bu. Bütün bu çevre, yakın çevredeki ülkeler üzerinden işbirliklerini arttırmak suretiyle ticaret, ulaştırma yolları şeklinde işte demiryolu hatları ve tabii ki siyasi angajman bağlamında hani bu ilişkileri güçlendirmek bağlamında bir güvenlik şemsiyesi, bölgesel bir güvenlik şemsiyesi şu an oluşturulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla burada tamamen önceki dönemden farklı, yani 2022'deki bir İran'da yayınlanmış bir gazeteye baktığınızda göreceğiniz fotoğrafla şimdi göreceğiniz fotoğraf arasında ciddi bir fark olduğunu söyleyebilirim. Yani yalnızlık dediğimiz şey eğer hani buysa bu noktada İran bunu çok net tespitini yapmış ve buna göre şu an adımlar atmakta. Teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.